Herkese merhaba. İnsanlığın yüzyıllardır bitmeyen en büyük endişesi, günümüzü ve yarınımızı daha iyi şartlarda yaşayabilmek adına her gün sürekli çalışmak ve para kazanmak zorunda oluşumuz. Paranın bu kadar önemli olduğu bir dünyada, doğanın bütün eşsiz güzellikleriyle tarihi dokuyu bozmadan tamamen doğal şartlarda yaşamayı, mutluluğun paradan daha önemli olduğunu düşünerek yasalarında mutsuzluğu yasaklayan ülke. Çoğunuzun varlığından bile haberi olmadığı Himalaya'nın mücevheri Bhutan. Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Hindistan ile Çin arasında sıkışmış küçük bir krallık. Yazılı bir tarihi olmayan, resmi olarak 100 yıllık bir geçmişe sahip, yaklaşık 800 bin kişilik nüfusu ile Himalaya dağlarının doğusunda kurulmuş küçük ve son derece ilginç bir ülke. Dünyanın en izole ve korunmuş kültürlerinden birine sahip, uzun yıllar dış dünyaya kapalı kalan bu ülke, halen modernleşmeye karşı dikkatli adımlar atıyor. Elektrik kullanmaya 1960'lı yıllarda başlayan Bhutan'da, 1999 yılına kadar televizyon ve internet yasaktı. Bhutan, dünyada televizyonun en son girdiği ülke olmuştu. Sabit telefon kullanımına da yakın bir tarihte geçmiş olan Bhutan'da, cep telefonu ise 2003 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Bhutan halkı mutluluklarını koruyarak, doğaya zarar vermeden ve kültürlerine sahip çıkarak ilerlemeyi hedefliyor. Çoğu ülke ekonomisini gayri safi milli hasıla ile ölçerken Bhutan bambaşka bir yaklaşım geliştirdi. Brüt ulusal mutluluk. Yani Bhutan hükümeti için ekonomik büyümeden daha önemli olan şey halkının mutlu ve huzurlu olması. Bunu korumak ve geliştirmek adına attıkları adımların ve koyduğu yasakların haricinde sizi belki de en çok şaşırtacak olan ülkede bir mutluluk bakanlığının olması. Refah açısından Bhutan'ın sıkça dünyanın en mutlu ülkesi olarak adlandırılması şaşırtıcı değil. Yazın açan çiçeklerle muhteşem bir manzara sunan Bhutan, Budizme derinlemesine bağlı bir yer. Nüfusun çoğu Budizmi uygularken tüm varlıklar için bereketi simgelediklerini düşündükleri dua bayraklarını her yerde görebilirsiniz. Genellikle gök gürültüsü ejderhası ülkesi olarak anılıyor. Çünkü vadilerinden geçerken şiddetli fırtınalar kopuyor. Gök gürültülerinin ejderhaların sesleri olduğuna inanılıyor. Bhutan'ın ulusal bayrağında beyaz bir ejderha var. Bu ejderha, Bhutan'ın zenginliğini ve ülkenin ruhsal geleneklerini simgeleyen bir mücevheri tutuyor. Bhutan, tütün ürünlerinin satışını ve üretimini tamamen yasaklayan dünyanın ilk ve tek ülkesi. Bu, daha sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek için cesur bir adım. Bhutan'da vatandaşlar çevre koruma konusunda oldukça ciddi. Ülkede 1999'dan beri plastik poşetler yasak. Okçuluk Bhutan'da sadece bir spor değil, aynı zamanda ulusal bir tutku. Ülke genelinde sık sık okçuluk yarışmaları yapılıyor ve katılımcılar muazzam mesafelerden inanılmaz bir hassasiyetle nişan alıyor. Erkekler için go ve kadınlar için kira adlarını verdikleri geleneksel kıyafetleriyle neşeli bir yarışmaya katılıyorlar. Vadi boyunca yankılanan tezahüratlar ve kahkahalar eşliğinde bunun sadece bir spor değil, aynı zamanda Bhutan kültürünün ve dostluğunun canlı bir göstergesi olduğuna inanıyorlar. Bolca akan nehirler ve görkemli dağlarla dolu olan Bhutan, temiz ve yenilenebilir enerji üretmek için doğanın gücünü kullanıyor. Hidroelektrik santralleri sürdürülebilir elektrik sağlamak için kullanılıyor. Ülke, komşu ülkelere fazla enerji ihraç etmekle kalmayıp, çevreyle uyum içinde yaşamayı başarmış durumda. Koruma altına aldıkları günümüzde nadir bulunan kar leoparı ve Bengal kaplanları gibi yabani hayvanları belirli bölgelerde tutarak doğayı ne kadar sevdiklerini ve korumak istediklerini göstermiş oluyorlar. Kafa bölümü keçiye, gövdesi ise bir ineğe benzeyen, tuhaf görünümlü bir memeli olan takin, Bhutan'ın ulusal hayvanı olarak kabul ediliyor. Budizmin kültüründe tüm canlılara karşı şefkat göstermek, dini inançlarında derinden kökleşmiştir. İnsan tüketimi için hayvan öldürmek yasaktır. Eğer biri et yemek istiyorsa, Hindistan gibi komşu ülkelerden ithal etmelidir. Hatta bu yasak o kadar ciddi bir boyuttadır ki, tüm dünyada avlanması normal olarak kabul edilen balıkları avlamak bile yasaktır. Bhutan halkının büyük çoğunluğu vejeteryandır. Bu sebepten olsa gerek ülkede neredeyse hiç şişman yoktur. Bhutan nüfusunun çoğu kırsal alanlarda geleneksel bir tarımsal yaşam tarzı uygulayarak yaşar. Yak ve inek gibi hayvanlar günlük yaşamda önemli bir rol oynar ve sahipleri tarafından saygı ve özenle muamele görürler.
Yenkar Poyasın Dağı 7570 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek tırmanılmamış dağ zirvesidir. Bhutan hükümeti yerel halkın kutsal saydığı bu zirveye saygı göstermek için 6000 metrenin üstünde dağcılığı yasaklamıştır. Bhutan'ın ulusal ağacı sedirdir. Bu ihtişamlı ağaçlar ülkenin doğal güzelliğine katkıda bulunur ve sıklıkla dini bir anlam taşır. Bhutan'ın başkenti Thimphu, dünyanın en küçük başkentlerinden biridir. Ülke için siyasi ve ekonomik bir merkez olmasına rağmen hala büyüleyici bir kasaba atmosferini koruyor. Günlük yaşamın her köşesinde Budizmin kültürel dokusunu görebilirsiniz. Uçurum kenarındaki huzurlu manastırlardan, vadilerde yankılanan melodilik ilahilere kadar. Budizm burada sadece bir din değil, bir yaşam tarzı. Ama Bhutan'ın kültürel mirasını bu kadar etkileyici kılan sadece ruhsal yönü değil, aynı zamanda canlılığı. Bhutan'daki Luna Tibet takvimi, çeşitli dini ve kültürel amaçlar için kullanılan geleneksel bir ay takvimidir. Ayın döngülerini takip eder ve Budizm ile derin bir bağlantısı vardır. Dini festivaller ve törenler için uğurlu günler gibi önemli olayları yöneltir. Festivaller, toplulukların bir araya gelerek kostümler, geleneksel danslar ve kadim ritüellerin sergilenmesiyle renkli kutlamaları, huzurun ve mutluluğun devamlılığını sağlıyor. Bhutan'ın iç sorunlarda kontrolü kaybetmemek için kurulmuş küçük bir ordusu vardır. Ancak bu ordu ülkeyi dış saldırılardan koruyabilecek kadar büyük ve güçlü değildir. Bu yüzden yapılan anlaşmalar gereği ülkenin dış tehditlere karşı güvenliğini Hindistan ordusu sağlamaktadır. Ülkede günümüzde bile hala trafik lambaları yoktur. Zaten çok da yoğun olmayan trafiğin akışını trafik polisleri el ve kol hareketleriyle sağlamaktadır. Bhutan aynı zamanda dünyada trafik lambasının da olmadığı tek ülke konumundadır. Bhutan'a gitmek sanıldığı kadar kolay değildir. Ülkenin devlet tarafından atanan bir şirketin istediği tüm belgeleri ve vize işlemlerini tamamlamanız gerekir. Yani tek başınıza bir turist olarak ülkeyi gezmeye gidemiyorsunuz. Ülkede bir rehber eşliğinde belirlenen ve planlanan yerleri gezebilirsiniz. Konaklama, uçak biletleri, giriş ücretleri, rehberlik hizmeti ve sigorta masraflarını peşin olarak ödemek zorundasınız. Demiryolu olmayan bu ülkede sadece bir tane uluslararası havaalanı vardır. O da Paro şehrindeki Paro Havaalanı'dır. Bu havaalanında ise Drag Air adındaki havayolu şirketi hizmet vermektedir. Paro Havaalanı, dünyada inilmesi en zor havaalanlarının başında gelmektedir. Uçaklar inişe geçerken önce 180 derecelik keskin bir dönüş yaparlar ve ardından dağlara çok yakın bir şekilde uçarak alçalmaya devam ederler. Dağlık bir bölge olmasından dolayı çok şiddetli esen rüzgarlar sık sık türbülanslara sebep olmaktadır. Keskin bir dönüşten ve dağlara çok yakın uçmaktan dolayı iyice gerilen yolcuları inişte de kısa bir pist beklemektedir. Sadece 1964 metre olan pistin kısa olmasından dolayı uçaklar ani bir fren yapan bir otomobil gibi sert bir şekilde durabilmektedirler. Bhutan, mutluluğun sadece geçici bir duygu değil, derinlemesine yerleşmiş bir yaşam biçimi olduğunu tüm dünyaya gösteren bir ülkedir. Toplumlarının ve insanların dokusuna işlenmiş olan mutluluk sadece bir varış noktası değil, aynı zamanda yaşanmaya değer bir yolculuktur. Sert kayalıkların tepesindeki huzurlu manastırlardan, sokaklarda sizi karşılayan yerel halkın sıcak gülümsemelerine kadar mutluluk, bu büyülü krallığın her köşesinde hissedilmektedir. Gördüğünüz gibi Bhutan hakkında sıra dışı sayılabilecek birçok konu var. Kendine has özellikleriyle eşi benzeri olmayan, dünyanın diğer coğrafyaları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.